Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlhan Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde tilki metaforu olarak geliyor. Tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran enerjilerde. Şimdi bugün enerjisinde daha çok kurnaz enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Daha çok kendi istekleri ve arzuları ile ilgili kafa yorduğu, neyi nasıl yapabilirim, nasıl düzeltebilirim dedi. Kendi çıkarları için çabaladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Sessizlik, bağlantı ve hissizleşme kartıyla beraber daha çok günün enerjisinde duygularını geri planda bıraktığı, duygularını görmek istemediği, hissizleşmek istediği, yani o duyguları işte özlem olabilir, sevgi olabilir, aşk olabilir, o duyguları görmezden geldiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunlar onun için kendi çıkarlarını elde etmek elde etme aşamasında zorlayıcı enerjiler oluşturuyor olarak görünüyor. O yüzden daha çok böyle duygularını duymadığı, görmek istemediği, hissetmek istemediği, arka plana attığı bir sürecin içerisinde daha çok kendi çıkarlarına odaklandığı bir durumun içerisinde diyebiliriz. Günün enerjisinde. Şimdi devam edersek eğer daha çok böyle sabırsızlaştığı bir sürecin içerisinde, yani istediği şeyleri elde etmekle ilgili ciddi bir sabırsızlık enerjisi çalıştırıyor. İş hayatında ciddi rakipleri olabilir aklınızdaki kişinin ve bu noktada bu rakiplerle ilgili de bir planlama içerisinde olabilir. Ya da etrafında böyle kıskançlık yapan, onun arkasından işler çeviren kişiler olabilir. Bu yüzden kendini çok aslında yalnız hissediyor. Her şeyi tek başına yapmak zorunda olduğunu düşünen bir sürecin içerisinde kendini yenileyip tekrardan başlama isteği içerisinde olarak geliyor. Kendi kabuğuna çekildiği, dinlendiği ve bu süreçte artık çıkarları adına ne yapabilirim dediği kurnazca değerlendirme yaptığı bir sürecin içerisinde. Gelen fırsatları çok iyi değerlendirmek istediği bir süreçte aslında aklınızdaki kişi. Ama bir taraftan da yani ne kadar işte diğer hayatıyla, yani iş hayatı ya da kariyeriyle ya da farklı durumlarla ilgili bunları düşünürken, kendi çıkarlarını düşünürken diğer tarafta da ciddi bir acı çekme durumu var diyebilirim. Yaşanılan bir ayrılık olabilir. Yani burada ciddi şekilde aşk acısı yaşadığı, duygularının çok aslında yükseldiği ve yani bu ayrılıktan dolayı da tutku ve aşk enerjisinin yüksek olduğu, ama bu duyguları görmemek adına da kendini başka şeylere doğru yönlendiren bir aklınızdaki kişi var. Sıkıntıların üstesinden geleceğini düşünüyor. Ama bunu yapmak için de, yani bunu yapabilme yolunun da daha çok duygularını görmezden gelip kendi çıkarları üzerine harekete geçmek, yenilenmek ve gelen fırsatları değerlendirmek olarak gören bir aklınızdaki kişi var. Daha çok bu hırsı, harekete geçme durumu daha çok duygularını görmek istememesinden kaynaklı diyebilirim. Çünkü duygularını görürse ya da değerlendirirse, onları ön plana alırsa çok da böyle egosunu tatmin etmeyecek şeyler yapacağını düşünüyor diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün neler yaşayabilir dediğimizde kader çarkı, kılıç şövalyesi, 3 kart. Şimdi günün enerjisinde kılıç şövalyesi ile beraber, şimdi kılıç şövalyesi arzuyla hızlanan ilişkilerden, sabırsızlıktan ve fırtınalı süreçlere girmekten bahseder. Şimdi günün enerjisinde birazcık kendi çıkarları ile ilgili fevri olduğu bir sürecin içerisinde olabilir. Yani daha böyle keskin enerjilerde olabilir, öfkeli enerjilerde olabilir. Daha çok böyle zihin çalıştırdığı bir sürecin içerisinde görülüyor aklınızdaki kişi. Şimdi basiretsizlik kartı iletişim kurma isteğiyle beraber geldi. Şimdi buradan bir şeyleri düzeltebilmek adına iletişime geçme isteği ne kadar yüksek olsa da bunun doğru olmadığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani bir tarafı burada kılıç şövalyesiyle sabırsızlanıyor. Aslında bir şeylerin düzelmesini istiyor. Ancak nasıl söyleyelim?
soğuk enerjilerinde kavganın, gürültünün yaşandığı bir sürecin içerisinden geçirmiş olabilir. Buradaki savaşı kendiyle de olabilir aslında. Kılıç şövalyesi daha çok böyle soğuma, soğuk enerjiler, fevri davranmak, işte kavga etmek gibi gibi şeyler. Şimdi burada eyleme geçmek istiyor, harekete geçmek istiyor, iletişime geçmek istiyor ama diğer taraftan da o öfkesinden dolayı ya da egosundan dolayı harekete geçmemesi gerektiğini düşünüyor diyebiliriz. Şimdi birazcık böyle karışık gibi gelebilir ama kafası çok ciddi şekilde karışık. Çünkü şimdi haberleşmek istiyor, iletişime geçmek istiyor, eyleme geçmek istiyor. Ama öyle bir egosal durumun içerisinde ki bunu yaparsa karşısındaki kişiyi daha çok böyle karşısındaki kişiyle ilişkisini daha büyük bir çıkmaza doğru sokacağını bildiği için de eyleme geçmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu ikilemde çarpışıyor kendiyle. Şimdi neden bu durumun içerisinde dediğimizde kader şarkı, intikam, kuşku ve şüphe geldi. Şimdi kadersel bir sürecin içerisinden geçtiği net zaten yakın geçmişte. İntikam, kuşku ve şüphe buraya bir kart alalım. Yani bu kişinin güvenle ilgili, güvenilir ilişki kurmak, mutlu olmak, aile olmakla ilgili ciddi korkuları olabilir. Şimdi kuşku ve şüphe kartıyla beraber bu sürecin içerisinde bazı güven sarsıcı durumlar yaşanmış olabilir ya da böyle durumların olduğunu düşünmüş olabilir aklınızdaki kişi. Ya da geçmişte farklı kişilerde yani daha önceki ilişkilerinde bu tarz sorunlar yaşamış ve bilinçaltında işte kadınlar aldatır ya da erkekler aldatır gibi kodlamaları varsa ilişkilerin güvenli ilişkilerle ilgili ya da ilişkilerin ileri aşamalara geçmesiyle ilgili korkuları fazlasıyla olabilir. Bu yüzden de buradaki korkular bu ilişkinin üzerine ciddi bir sıkıntı yaratmış olabilir. O yüzden de aslında bir tarafı devam etmek isterken diğer tarafı da korkan bir enerji ortaya çıkarıyor. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde güç, yalan, kalp kırıklığı ve incinme kartı geldi. Şimdi bir süre daha böyle maskeli olarak devam etmeye çalışacağı bir süreçte olacak. Şimdi bu kişinin güçle ilgili tanımı çok farklı olabilir. Karşınızdaki kişi çok fazla egosal biri olabilir. Adım atmaktan kendini geri çeken, işte birileri için bir şey yapmanın ona göre eksiklik ya da yanlış olduğunu düşünen. İşte bazı insanlar vardır. Şimdi ben emek verirsem, kime emek verdiysem işte bana zarar verdi. O yüzden emek vermemeliyim gibi. Ya da işte karşımdaki kişi sevdiğimi anlarsam işte değerim biter gibi gibi ya bir sürü inanç olabilir. Yani bu tarz bir bakış açısı olabilir yani öyle söyleyebilirim. Bu kişi o yüzden kendi duygularını, yaşadığı şeyleri ya da nasıl bir kişiliği olduğunu çok da yansıtmayı sevmiyor. Daha çok böyle arkada, maskelerin altında yaşamayı seven bir enerjide. Ciddi bir kalp kırıklığı ve incinmesi var. Burada sizden beklediği adımlar olabilir ve sizden de burada bir adım gelmiyor gibi görünüyor. En azından şu anki enerjilerde. Ve bu olmadığı için de egosuyla kendi içinde ciddi şekilde savaştığı bir süreçte olacak. Size yansıması nasıl buna bakalım. Tılsım dörtlüsü. Yani şu an enerjisine baktığımızda sizde kaybetme korkusu, terk edilme korkusu ve kıskançlık gibi duygularla savaşıyor olabilirsiniz. Birçoğunuz belki neden bu ilişkide bu sorunlar yaşandı onu bile anlayamamış olabilirsiniz. Yani anlam veremediğiniz şekilde bu ilişki sorunlarla karşılaşmış olabilir. Aniden arkasını dönüp gitmiş olabilir, sıkıntılı bir şekilde yarı yolda bırakmış olabilirsiniz. Daha çok bunu hissettirdi. Siz birazcık hem öfke var sizde hem kıskançlık var. Birazcık şey bir enerjiniz var. Yorulmuş. Ve burada işte kaybetme korkunuzun ciddi şekilde tetiklendiği bir sürecin içerisindesiniz. Siz üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlardan kaynaklı bunları yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Birçoğunuz aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da farklı kişilerin devreye girdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama birazcık sizin kendi korkunuzdan kaynaklı da olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Tılsım kraliçesiyle beraber güvenilir ilişkilerin içerisinde olmak istiyorsunuz ama burada bakmanız gereken şey asıl zaten terk edilme korkunuz ve güven duygunuz sizin. Çünkü bu tür durumların içerisinden özellikle uyumlanıyorum buraya dediklerinizi diyorsanız bu iki duygudan kaynaklı. Zaten bunları yaşamanız çok normal. O yüzden terk edilme korkusu, kaybetme korkusu, değersizlik gibi duygularınızı çalışmanız ve güvenle ilgili konuları çalışmanızda fayda var diyebilirim.
Hem bu ilişki hem de hayatınızın diğer alanlarına sıkıntı yaratmaması adına diyebiliriz. Kupa sekizlisiyle sanki her ilişkide arkanıza dönüp gitmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu ilişkide de şu an bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani hep emek verip gerçekten emek verip ama kalpten emek verip canınızın yandığı ilişkiler yaşıyor olabilirsiniz. Burada da kendi değerinize bakmanız gerektiğini söylüyor olabilir bize kartlar. Devam edelim. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz buna bakalım. Ama enerjiniz biraz düşük geldi. Yani üzgün, yorulmuş, ciddi bir yorgunluk var. Yani ama bu kalp yorgunluğu, yani artık çok yoruldum. Neden dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Zirvenin gücü geldi. Bugün siz neler yaşayabilirsiniz buna bakalım. Amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor dedi. Pes etme dedi. Yorgun hissediyor olabilirsin ama pes etmemen gerekiyor dedi kartlar. İkiz Alev, yükselen ay tam ve tanıma kartıyla beraber. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir, ben ikiz Alev ruh eşi gibi tanımlamaları yapmıyorum. Yakın arkadaşlara saygım var ama ben doğru bulmuyorum. Ama burada çok ciddi şekilde karşınızdaki kişiyle enerjinizin çok çok yüksek olduğunun farkındasınız. Yani ruhsal olarak bir bağlantınız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki tutkusal olarak ciddi bir çekiminiz var. Belki burada ilişki stillerinizden kaynaklı, bağlanma stillerinizden kaynaklı bir çekim olabilir ama çok ciddi şekilde birbirinizden kopamadığınızı düşünüyorsunuz diyebiliriz aklınızdaki kişiyle. Ve yani aradaki sıkıntıların ortadan kalkmasını istiyorsunuz haliyle. Tekrardan başlamak, yeniden bir şeyleri oluşturmak istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ama kartlar size çok ciddi uyarılarda bulundu. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncelikle çok ciddi bir melankolik enerji içerisindesiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Enerjinizi pozitife çevirmeniz gerekiyor. Kısır döngü kartı geldi. Monotonluktan ve ruhsal uyku durumundan bahseder. Sürekli aynı döngülerden geçiyor ve göremiyor olabilirsiniz. Burada artık sistem size diyor ki görmek zorundasın. Artık ilişkilerini güzel değerlendir. Sürekli aynı döngülerden geçiyorsun ve bu döngülerin ne olduğunu ve bu durumları neden hayatına çektiğini anlamak zorundasın. Çok net bu iki uyarıyı yapıyor. Bunun yanı sıra yalnız kalma isteği ve ruhsal sorunlar, işte ne istediğini bilememek. Kendinizi tanımadığınızı söyleyebilirim. Yani içsel olarak çok fazla içinize dönmediğiniz. Birçoğunuz, eminim bu kanalı izleyen arkadaşlarım birçoğu zaten yani içsel dünyasını dönmeye, bakmaya, değerlendirmeye başlayan arkadaşlarım ama bir noktayı es geçiyor olabilirsiniz. Yani ne istediğinizi bilemediğiniz ya da en altta göremediğiniz bir şeyler olabilir. Bazen bu inançlarla ilgili de olabilir. Yani şöyle, bilinçli tarafımız der ki evet işte görmek istiyorum, değerlendirmek istiyorum ama bilinç altında bunu engelleyen blokajlar olabilir. Birazcık böyle şey hissettirdi. Böyle şeyleri sürekli söylemem ama sürekli takip eden arkadaşlar biliyor. Biraz çevrenizdeki negatif insanlara dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çok iyi gibi görünen, yakınınız, sizin iyiliğinizi düşünüyor gibi görünen kişiler de olabilir. İnsanların sizin enerjinizi emdiği ve sizi manipüle ettiği bir ortamda olabilirsiniz. Buna birazcık dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Bunun yanı sıra devam ediyorum hemen. Burayı fazla büyütmeyelim. Bir yere sabitlenmekle ilgili de sizin de sorunlarınız olabilir. Şimdi mesela sürekli yaşadığınız döngüler ya da ruhsal uyku durumu. Burada belki de işte güvensizlik, o bu şuyu değerlendiriyorken belki de altta gerçek bir ilişki istememe durumu olabilir. Köklenmeyle ilgili sorunlar olabilir. Yani en altta baktığınızın dışında, evet baktığınız da doğrudur baktığınız alan ama onun dışında da göremediğiniz küçücük bir ışık olabilir. Oraya bakmanızda da fayda var. Daha çok köklü ilişkilerle ilgili bir durum olabilir dedik hatta. Artık hayallerinizi gözden geçirmeniz gerektiği. En çok da bu uyarı geliyor. Ne istediğini bilememek ve hayallerini gözden geçir kartıyla beraber. Peki artık gerçekten ne istediğinin farkına varmalısın. Sen nesin? Nasıl birisin, bunu öğren. Seni mutlu eden şeyler ne, bunları öğren ve bu konuda eyleme geç. Yeniden doğuş kartı geldi. Çok güzel geldi. Şans
baht açıklığı geldi. Harika geldi. Ve işte maddi kazanç, iş ortaklığı, aşk ve para konusunda yükselişe geçmek kartıyla beraber artık burada kendinizi çok net görebildiğinizde, nelerden mutlu olduğunuz, neyi hak ettiğiniz ya da hak etmediğiniz düşünce olarak inançlarınız, neleri değiştirmeniz gerektiğini ve sizin gerçekten mutlu olmanız için nelere ihtiyacınız olduğunu anladığınızda, ki bu şu bile olabilir. Bazen insanlar enerjiler çok yüksek dedik ya, bazen karşısındaki kişinin ruh eşi olduğunu, ki çoğunlukla böyle oluyor açıkçası. İşte benim ruh eşim, ikiz alevim, şuyum buyum diyen arkadaşlarım birçoğunun aslında bağlanma stilinden kaynaklı bu kişileri hayatına çektiğini çok çok sonra ve maalesef zarar gördükten sonra anlayabiliyorlar. O yüzden burada gerçekten kendinizi görmeye başladığınızda belki de birçoğunuz aradaki çekim duygusunun ne tutku ne ruhsal bağlantı, sadece işte örneğin siz güvenli bağlanma stiline sahip değilseniz, kaygılı bağlanma stiline sahipseniz, karşınıza da hep kaçıngan bağlanma stiline sahip birini çekiyorsanız oradaki çekim çok yüksektir. Çünkü iki duygunun birbirini çekme, birbirini tamamlama durumu vardır. O yüzden burada kendinizi tanıdığınızda aslında oradaki duygunun işte belki aşk olmadığını, belki ruhsal bir bağlantı olmadığını, sadece duygusal o açlıktan kaynaklı bir şeyler olduğunu anlayabilirsiniz. Dedim, hemen devam ediyorum. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün nelere dikkat etmelisiniz en çok, buna bakalım. Bir tane de olumlama kartı alalım. Bugünün olumlaması: kalbim her zaman sevgiye açık. Çevreme mutluluk, sevgi, güven ve neşe yayıyorum diyebilirsiniz. Öyle anlar geliyor ki sana tüm kırıklarını unutturacak. Öyle insanlar geliyor ki güvenlik karelerin yeniden kurulacak. Hayatın olasılıklarına şans ver, olmaz deme, imkansız olduğunu düşünme. Bugün duaların sesi ol ve izin ver o ses hayatını değiştirsin. Belki çok olumsuzsunuz, olumlu enerjileri de engelliyor olabilirsiniz. Kuantum alanda bir sürü olasılık vardır ama siz hangi enerjideyseniz siz o enerjideki olasılığı hayatınıza çekersiniz. O yüzden pozitif enerjilerde olun ki o alandan pozitif durumları çekin hayatınıza. Bir seçin arkadaşlarım. Huzur, mutluluk ve kupa üçlüsü. Çok güzel. Bugünün enerjisi daha çok böyle belki kendinize döndüğünüzde fark ettiğiniz şeyler, belki arkadaşlarınızla güzel enerjilerde olabilirsiniz. Kutlama yapacağınız haberleri alabilirsiniz. Daha çok böyle huzur ve mutluluğu arkadaş ortamında bugün bulabilirsiniz diyebiliriz. Kutlanacak bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz. İkiye seçin arkadaşlar. Şeytan, feza ve boşlukta hissetme. Bugün birazcık böyle bilinçaltınızla ilgili korkular, bu değerlendirme durumları belki de size biraz boşlukta hissettirecek olabilir. Çözemediğiniz bazı şeyler sizi zorlayacak olabilir. Bilinçaltınız sizi boş ver, niye araştırıyorsun, bak hayatına deyip ilerlemenize engel olmaya çalışacak ve bu duyguları ortaya çıkaracak olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Oyuna gelmeyin. Şeytan kartı bize tutkularımızdan da bahseder. Biraz tutku enerjisi de yükselecek olabilir. Bu da ayrılık ya da soğuk enerjiler varsa sizi bir boşlukta hissettirme durumu ortaya çıkaracak olabilir. Burada daha çok size bir uyarı var diyebilirim. Boşlukta hissetme ve çaresiz de hissetme. Karanlık tarafa teslim olma. Sisteme güven mesajı size geliyor. Üçü seçin arkadaşlarım. Aile ve yuva, kupa yedilisi. Burada daha çok biraz önce söylediğim gibi aslında çaresizliği hissedecek olan arkadaşlarım olursa buna çok böyle şey yapmamanız gerektiği mesajı geliyor. Yani aile olmak, yuva olmakla ilgili isteklerinizin olduğu ama bir şekilde bunlara ulaşamadığınız için bir korku, öfke ya da çaresiz hissedecek olabilirsiniz kendiniz ya da hissediyor olabilirsiniz. Ama sistem diyor ki kupa yedilisiyle birçok seçeneğin var. Yani sen sadece bir seçenekle bunu böyle değerlendirmemelisin. Belki de gözünüzü açmanız gereken, etrafınıza daha farklı bakmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. Belki de size gerçekten aile ve yuva gibi hissettirecek başka insanlar çevrenizde olabilir. Göremiyor olabilirsiniz. Böyle bir mesaj size gelmiş olabilir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.